Milattan sonra 365 ve 395 tarihleri arasında inşa edildiği söylenir. Deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yükseklikte olup tam adı Panagia Sümela veya Theotokos Sürmela'dır. Yüksek kayalıklara kurulmuş olan manastır, dünyanın en eski ve en önemli tarihi manastırlarından biridir. Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi sınırları içerisinde yer alır Sümela Manastırı. Manastır, kurulmuş olduğu dağın tarihteki ismini almıştır. Kurulduğu bu dağ tarihte Mela ismini taşıyordu. Yunanca'da Suud Mela, Mela'da bulunan veya Mela'da yer alan mekan manasına geliyordu. Bölgede binlerce yıla dayanan Karadeniz'e özgü Rumca lehçesinde Suumela olarak söylenen bu isim günümüzde halen Sümela olarak kullanılmaktadır. Manastırın yapılışı ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan en bilineni Atinalı Barnabas ile İstanbullu Soprinos adlı iki rahibin bu manastırı yaptığına dair olandır. Bu iki rahip rüyalarında Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i Sümela'nın bulunduğu yerde görmüşlerdir. Birbirlerinden habersiz olarak gördükleri rüyanın etkisiyle yola çıkan iki rahip karşılaştıklarında birbirlerine gördükleri rüyayı anlatınca beraber manastırın temelini atmaya karar verirler. Rivayetlere göre 6. yüzyıl İmparatoru Anastasios döneminde manastıra yeni yapılar eklenmiştir. İmparator Justinianus döneminde de yapıdaki eklentilere devam edilmiştir. 1461 yılında ise Trabzon Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilir. Osmanlı İmparatorluğu tüm dinlere saygı geleneği ve bölgedeki barış ortamının bozulmaması için manastıra özel ilgi gösterir. Manastır en büyük mimari gelişimini Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşar. Genç Şehzade Yavuz Sultan Selim 1489 yılında Trabzon'a vali olarak tayin edilir ve bu dönemde manastırla iyi ilişkiler devam eder. Hatta Şehzade Yavuz manastıra kütüphane bölümü inşa ettirmiş ve buraya birçok kitap ve 3 kollu altın bir şamdan hediye etmiştir. Sümele Manastırı'nda Anakaya Kilisesi, ayazma, şapeller, mutfak, yemekhane, çan kulesi, kütüphane ve öğrenci odaları gibi bölümler yer almaktadır. Hristiyanlıktaki kilise ve manastır süsleme geleneğine bağlı olarak birçok fresk ve ikona ile süslenmiştir. Bunlar arasında en önemlileri Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in birlikte betimlendiği fresk ve ikonalardır. Hadi bunlardan birkaçına hızlıca bir göz atalım. Anakaya Kilisesi'nin duvarında Karya Meryem'i diye adlandırılan, dünyada hiçbir yere sığmayan Tanrı'yı karnına sığdıran Meryem anlamına gelen sahneye yer verilmiştir. Çocuk İsa, Hazreti Meryem'in karın hizasındadır, takdis işareti yapmaktadır. İsa'nın ve Meryem'in kafasında haleler yer almaktadır. Haleler, Hristiyanlıktaki fresk ve ikonalarda inanmışlığı ve kutsallığı sembolize eder. Manastırdaki birçok freskte Hazreti İsa'nın mucizelerine yer verilmiştir. Bunlardan biri de doğuştan kör olan alaca hastası bir çocuğun gözlerine dokunarak gözlerini açmasıdır. Bir diğer mucizesi de Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa yer alır. İnanışa göre Hazreti İsa 40 günlükken vaftiz edileceği 30'lu yaşlarında görünür. Bu freskte ise Hazreti İsa Şeria Nehri üzerinde kendisinden 6 ay büyük kuzeni Hazreti Yahya tarafından vaftiz edilmektedir. 3 melek arkasında havlu tutmaktadır. Vaftizden ve Hazreti İsa nehirden çıktıktan sonra gökler açılacak, Tanrı'nın ruhu güvercin şeklinde gelecek ve Hazreti İsa'nın omuzuna konacak. Göklerden sevgili oğlum budur, ondan memnunum diyecektir. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın öldüğüne değil göğe yükseldiğine inanılır. Sümela'da
bunu betimleyen birçok fresk ve ikona vardır. Sahnede Hazreti Meryem'in Hazreti İsa çürümesin diye onu yağlamaya gelmesi, Hazreti İsa'nın dirildiğini gören ve kaçan askerler, Hazreti İsa'nın tabuttan çıkarak bir ışık süzmesi içinde göğe yükselmesi ve buna şahitlik eden bulut içinde melekler betimlenmiştir. Hazreti İsa'nın her iki ayağında çarmıha gerilmesinden kalan çivi izleri vardır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan sonra geçmiş dönem videolarımızda Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu incelerken yaptığımız bir açıklamayı yeniden hatırlatmak gerektiğini hissettim. Unutmadan, buraya kadar anlatılan her şey tamamen Batı ve İncil kaynaklarındandır. İslam kaynaklarında ve Kur'an'da ise mesele çok daha farklı anlatılmıştır. Fakat ressamın Hristiyan olması ve konunun da bir resmin yorumlanması olduğu için biz İslam ve Kur'an'da bu konunun nasıl anlatıldığına değinmeyeceğiz. İsteyen arkadaşlar araştırabilirler. Evet, ayrıca tarihte çok önemli bir yer tutan ve Hristiyanlar için çok önemli ve kutsal sayılan Panagia Sumela ikonası bu manastırda muhafaza edilmiştir. Hristiyanlar tarafından İncil yazarlarından biri olan Aziz Luka tarafından yapıldığına inanılan bu ikonayı Aziz Luka her gittiği yere yanında götürmüştür. Ayrıca bu ikona Hristiyanlar tarafından en değerli 3 mucizevi ikonadan biri olarak kabul edilir. 1919 yılına gelindiğinde ülkedeki iç karışıklığı fırsat bilen manastır iç işlerine ve siyasete karışmaya başlamış ve 1923 yılında ise bu yüzden tamamen boşaltılmıştır. 1931 yılında Yunan Başbakanı Eleftherios Venizelos'un Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ile birlikte yaptığı görüşmeler sonucunda Panagia Sumela ikonasını ve diğer kutsal eşyaları bu ülkeden alıp götürmüştür. Bu kutsal emanetler bugün Atina'daki Venaki Müzesi'ne konulmuştur. Sümele Manastırı tarih içerisinde birçok dönem tamir görmesine rağmen bugün tüm ihtişamıyla ayaktadır.